60-70 sene içerisinde Türkiye'nin şu an 85 milyon olan nüfusunun 65 milyona ineceği söyleniyor. Hatta tarihçi Erhan Afyoncu bu durumu daha da ileriye götürüyor ve 50 milyonun altına ineceğini söylüyor. Türk milleti olarak en çok övündüğümüz şey aile yapısıydı. Türkiye'de aile yapısı şöyledir, böyledir, aile ilişkileri çok iyidir. Ama Avrupa'da çocuk daha 18 yaşına gelir gelmez hemen aileden uzaklaştırılır, iş bul, çalış, ayaklarının üstünde dur denir. Türk aile yapısı örf, gelenek, adetlerine çok bağlıdır diye bilinirdi hep. Türk nüfusu neden artık tehlikede ve insanlar neden çocuk yapmıyor? Aile kurma konusunda isteksiz ve neden boşanmalar çok fazla arttı? 2 sene kadar önce bir sokak röportajı çok konuşulmuştu. Tesadüfen yoldan geçen bir hanımefendiye mikrofon uzatılıyor ve Türkiye'nin gidişatı hakkında soru soruluyor. Hanımefendi de tesadüf ki Zeliha Bürtek'ti ve kendisi aslında çok önemli bir akademisyen. Felsefe alanında sosyoloji doktorası olan Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapan bir hanımefendi ve şunları söylüyordu röportajında. Ekonomi düzelir, düşer, ekonomi iyi olur, kötü olur, bunlar düzelir ama Türkiye'de geri dönüşümü olmayan bir sosyal çürüme var diyordu. Belki de sosyal çürümeyi birçoğumuz bu hanımefendinin bu cümlelerinden öğrendik. İktisadi gerçeklik değil. Sosyal çürüme var şu anda Türkiye'de. Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler gördü. Ekonomi her zaman toparlanır. Kapital kendini yok etmez. Ama sosyal çürümeyi düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor, çok zor. Dönüşü olmayan bir yerdeyiz. Sosyal çürümeyi biraz... Nüfusun azalmasıyla sosyal çürüme ve ahlak olaylarını nasıl bağdaştıracağız? Bu arada bu anlattıklarım sadece Türkiye özelinde değil, tüm dünyada ama Türkiye'de de son günlerde, belki de son günlerde değildi ama görünür kılınması ve artık bu kadar pik noktasına gelmesi beni bu videoyu yapmaya yönlendirdi ve gerçekten bu konuda rahatsızlık duyuyorum. Şimdi tüm dünyada son zamanlarda akımlar başlatılıyor. Kadın kendi ayaklarının üstünde durur, tek başına her şeyi yapabilir, bireyseldir. Erkek dediğin çok güçlü olacak, çok maddi imkanları olacak, arabası şöyle olacak, işte şu kadar kazancı olacak diye kadın ve erkeğe belirli roller giydirilmeye çalışıldı. Sonra bütün insanlara yönelik bir böyle zen felsefesi adı altında her şeyi yapabilirsin, her şeye gücün yeter, hep daha fazlasını iste. Bireyselleşme çok fazla pompalandı. Ülkemizde de bu şekilde. İnsanların birbirine olan güveni çok sarsıldı. Artık insanlar birbirine güvenmiyor. Haklı gerekçelerimiz var çünkü toplum bu noktaya getirilmiş durumda. Televizyonlarda şu an gündemi, geçen haftaların gündemi sahte diplomaydı. Şu anın gündemi ise mafyavari avukatlar. Yani hukuk sisteminin içerisine girmiş olan mafya avukatları. Rüşvetle davaların çözülmesi, bu bireyselleşme felsefesinin artmasıyla birlikte tüm dünyada narsizm artmış durumda. Narsiz bir insan bütün her şeyi, toplumu, ailesini, arkadaşlarını kendi çıkarları için kullanır. Ahlak ve etik kavramları olmaz. Sadece her şey ve herkes onun çıkarı için vardır diye düşünür. Ve narsizm çok yüksek boyutlarda. İnsanlar bu yüzden artık evlenmek istemiyor. Çünkü insanlar artık bireyselleşti. İnsanlar evlenmeyince nüfus da azalıyor. Müzik sektörü de bu konuyla çok bağlantılı. Şimdi konuları yine böyle bölük pörçük anlatıyorum ama o kadar derin ve o kadar bağlantılı ki eminim sizler zaten bağlantıyı kuruyorsunuz. Çıplaklık çok fazla, çok yoğun bir şekilde artmış durumda. İnsanların milli değerleri çok fazla aşağılanıyor. Mesela 2 günden beri şöyle bir video paylaşılıyor. Hadise'nin Nicki Minaj denilen bir kadının, sanatçının dünyaya akım olarak pazarladığı pozu yapması ve Türkiye'de de çok fazla kişi yaptı. Tamam, bu pozu yapması değil mevzu. Ayaklarının altında hurma ve tesbihin bulunması. Şimdi bunların hepsi bir mesaj. O kadının ayağının altında tesadüfi bir şekilde mi vardı hurma ve tesbih? Birçok kişinin kutsal kabul ettiği, kendi inancına göre yaşadığı, kendi inancına göre kutsal kabul ettiği bu nesnelerin bu pozu yaparken Hadise'nin ayağının altında ne işi var? İnsanların dinlerini, örf, adet, geleneklerini hiçe sayan, müzik sektöründe insanlara pompalanan görüntüler. Bu benim özgürlüğüm. İşte özgürlüğüme kimse karışamaz cümlelerinin aslında ne kadar tehlikeli olduğu. Özgürlük şudur. Özgürlük şudur. Ben sokağa çıkarım. Alışverişimi yaparım, arkadaşımla görüşürüm. Ama sokağa da iç çamaşırıyla çıkmayın mesela. Yine bu da başka bir haberde. Her şeyin bir adabı, her şeyin bir yeri olduğunu
Unuttuk. Yani çıplaklık şu an için böyle modernlik gibi gözüküyor. Çıplaklık modernlik değildir. Yerine göre herkes giyinmeli, giyinebilir. Buna hiç kimse karışamaz. Askılı da giyer, şortunu da giyer ama her şeyin bir yeri ve düzeni vardır. Mesela bir insanın çıplak olması, çıplak sokağa çıkması kime ne zararı var? O işte o şekilde olmuyor. Türk halkına şu an bu tarz şeylerin modernlik gibi gösterilmesi bence yine bilinçli yapılıyor. Modernlik deyince benim aklıma şu geliyor. Eğitim seviyesi. Modernlik deyince benim aklıma bir insanın nazik ve kibar olması geliyor. Toplum kurallarının olması gerekiyor. Toplum kurallarına insanların uyması gerekiyor. En basitinden okullarda bile kurallar var. Ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Bizim zamanımızda 2008, 2009, 2010 yılları diye düşünün. Tek tek girişte toplanırdık, tek tek girerdik. Müdür yardımcısı beklerdi. Saçımıza, ayakkabımıza, kılığımıza, kıyafetimize bakarlardı. En ufak bir gömlek süveterden çıkmışsa kenardan çağırırlardı ve onu düzeltmemizi isterlerdi. Ama şu anki durumda çok serbest her şey. Gerçi kılık kıyafet yeniden gündeme gelmiş. Yine tek tip kıyafet olacakmış. Ben buna da katılıyorum ya. Şimdi demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Yani kurallar, katı kurallar olsun demiyorum ama toplumun düzeni için bazı kuralların olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kurallar en zayıf halkaya göre koyulur. Kimi kendi içinden bilir zaten nasıl giyineceğini, nasıl yerine göre nasıl giyineceğini, nasıl giyinmeyeceğini bilir. Kimi ise bilemez ve yönlendirilmeye ihtiyaç duyar. Ve o yüzden toplumdaki kurallar en zayıf halkaya göre koyulur. Ben demiyorum insanların kılık kıyafetine sokaklarda karışılsın. Karışılmasın elbette ama başka biri laf atmamalı, ona saldırmamalı. Öyle bir haber de vardı. Bunları kesinlikle savunmuyorum. Ama öyle bir toplum düzeni oluşturmalıyız ki, ama umarım Zeliha Bürtey'in dediği gibi geç kalmadık. Öyle bir toplum düzeni, öyle bir eğitim oturtmalıyız ki zaten kişi kendi bilmeli nerede ne giyeceğini veya kişi karşıdakinin haklarına saygılı olmanın önemini iş yaparken etik ve ahlakı bilmeli. Ya biz hani sonuçla ilgileniyoruz. Sonuçla ilgilenmemeliyiz aslında. Nedenleriyle, neden bu noktaya geldik? Neden bir insan, bir esnaf ona gelen bir müşteriyi kazıklama peşinde? Neden ondan 3 kuruş daha fazla almak için ona yalan söyleyip onu kandırıyor? Neden ben hukuk sistemine güvenemiyorum? Zaten Türkiye'de yine böyle bir ankette hukuk sistemine güvenen insanların sayısı çok az. Sebeplerimiz var belli. Ben sonuçla değil nedenleriyle ilgilenmeliyim. Hep zaten bu konuda bir sıkıntı yaşıyoruz. Ya insanlar hastaneye gidiyor X hastalığı sebebiyle. Doktorlarda da her doktor değil ama genellikle bu şekilde doktor o semptomu, atıyorum kaşıntı veya baş ağrısı, onu gidermeye yönelik bir ilaç veriyor. Ama neden olmuştur? Bunun araştırılması hiç yapılmıyor. Sen bir sorunu sadece onun semptomlarını gidererek, onu baskılayarak çözemezsin. Neden oluştuğunu bilmen gerekiyor. Neden bu yapılıyor? Veya nasıl yapılıyor? Hangi yollarla, hangi kaynaklarla bu yapılıyor? Biz bunlarla hiç ilgilenmiyoruz. Sizce nasıl yapılıyor? Benim fikrim olarak sosyal medya, müzik sektörü çok etkili. Ya şu an işte sürekli haberlerde işte X platformunda, Twitter olan X değil yani X müzik platformunda şu kişi 1 numara. Ya adama bakıyorsun, çocuk zaten çoğunun yaşı küçük. Şarkılarının içeriği, subliminal mesaj budur işte. Bizim beynimize ya telkin budur, telkin. Telkin bu beyin yıkamalarda da sürekli cümleler verilir kişiye, ya uyku halindeyken ya da işte bilinçli, ama sürekli o cümleleri duyması insanın kişiliğini de etkiliyor. İçeriklerde zenginlik, işte bu kolay yoldan para kazanma, kadınları aşağılama, yasaklı maddeler, bunları anlatan içerikler, bunları anlatan cümleler dinleniyor, şarkılar izleniyor. İşte bir tane kız grubu var şu an. Bu kız grubunu da çok fazla işte pompalıyor. Ben bir şeyin çok fazla göz önünde tutulunca, bir grup, bir şarkıcı, bir dizi, bir film, ondan şüphelenmeye başladım artık. Ya bizi şüpheci de yaptılar. Çünkü biliyorum ki onun arkasında bir şey var. Ya sözleriyle, ya kılıklarıyla, kıyafetleriyle yeni bir şey başlatmak istiyorlar. İnsanların algılarını yönlendirmek istiyorlar.
İşte bu konuda yani devletin mi el atması gerekiyor? Devlet el atınca insanlar yanlış anlıyor. Ben burada devlet bu konuda iyi yapıyor veya kötü yapıyor da demek istemiyorum. Mesela dün de 30 tane yüksek takipçili Instagram hesabı kapatıldı. Bunlarda bilindik isimler de var. Murat Övüç diye. Ya bilindik isim demem bile aslında abes. Yani bu adam nasıl bu kadar fenomen? 4 milyon kişi bu adamı izliyor. Adam da suç değil. Adam suçlu değil. Adam kendi yolunda, kendi ekmeğinde. Peki bu 4 milyon insan veya işte bu Polatlar gibi veya işte Özlem Öz gibi insanlar. Bunlar da suç değil. Bu adam veya kadın bunlar zaten böyle yoldan para kazanmanın güzelliğini görmüşler. Bu adam devam eder. Hadi bunun bir çıkarı var. Para çıkarı var. Para kazanıyor. Şöhret kazanıyor. Peki bu insanları takip eden insanların sorunu ne? Hani bu doktor semptom hastalık mevzusuna gelelim. Bu insanlar neden izleniyor? Neden? Sorunu burada arayalım. Çocuklara nasıl kötü müzik grupları, şarkıcılar izletiliyor? Nasıl işte YouTuber'lar izletiliyor? Sorunları burada arayalım. Neden? Neden bazı kavramların içi boşaltılıyor? Neden insanlara kolay yoldan para kazanmak, dış görüntünü sergilemek, sadece görüntüye önem vermek, içi nedir, ne değildir bunu önemsememek, etik ahlak kuralları hiçe sayıldı. Ya işte bunun temeli bu. Ben hep söylüyorum. Bence Türkiye'de bu işlerin başlangıcı kadın programları, işte bu Esra Erol'lar, Müge Anlılar. Bence bunlarla zaten çok eski onların Türkiye'de program yapması. Bu insanlar programlar yaptılar ve işte azınlık bir grubun, belki de azınlık değildi ama çok fazla gösterildi. Aile içi ahlaksızlıklar, aldatmalar, işte kadın kocasını aldatıyor, kaçıyor, gidiyor falan ama erkek şey diyor ona, televizyonlarda dön ve seni kabul edeceğim. Bunlar sistematik olarak belki 10 senedir falan izletiliyor. Şimdi şey diyebilirsiniz, ya ben bir şey gördüğüm zaman ona özenmem ki. O öyle olmuyor işte. Bir şeye ne kadar çok maruz kalırsanız o kadar özenmem deseniz de ona meyilli oluyorsunuz. Bu insan doğası. Siz sanıyor musunuz ki en ufak bir şey bile plansız, programsız yapılıyor? Asla değil. Asla değil. Her şeyin şöhret edilen bir insanın, çok fazla gösterilen dizinin, haber programının ya da güzel diye sunulan bir şeyin arkasında muhakkak bir şey var. Ben bu olayı çok tehlikeli buluyorum. Ve gerçekten iyi insanların, mesela Zeliha Hanım gibi ve onun gibi iyi insanlar, iyi akademisyenler, iyi şeyleri anlatan insanlar yok mu? Var. Ama hiçbirine rağbet yok, hiçbiri izlenmiyor. İnsanlara sıkıcı geliyor. Ama bunun bedelini ödüyoruz ve bunların bedelini çok daha fazla ödeyeceğiz. Bunun bedelini çok daha fazla ödeyeceğiz. Ahlak, eğitim, aile kavramları. Bunlara uymamanın bedelini ödeyeceğiz ve ödüyoruz da. Zeliha Hanım'ın dediği gibi evet, ekonomi çok önemli. Ekonomi çok çok önemli. İnsanlar bir buhran içerisinde. Fakat onun öncesinde de dediğim gibi ahlak kavramları yer alıyor. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Yani küçük bireysel olarak işte ben bu videoyu size çektim, anlattım. Kendi tamamen spontane içimden gelenler ve çok eksik bile kaldı açıkçası ama sizin yorumlarınız nedir? Yani siz bu olaylara nasıl bakıyorsunuz? Sizin çevrenizde, iş hayatınızda, işte en ufak bir markete gittiğiniz zaman bile birileri hemen sizin sıranıza girmek istiyor. Bir devlet dairesine girdiğiniz zaman insanlar torpil istiyor. Yani öne geçmek istiyor veya torpille bir yere geçmek istiyor. Bu zihniyet de oluşturulmuş durumda. İşte bana öncelik verilsin. Ben. Bu da işte videonun başında söylediğim narsizm, bencillik, pompalanan sürekli sen değerlisin, sen yapabilirsin, kendini düşün. İşte insanları düşünme duyguları. Aslında her şey bir puzzle'ın parçası gibi yerine oturuyor ve işleniyor. Böyle ilmek senelerden beri işleniyor ve maalesef ki daha kötüye gidecek. Yani maalesef ki daha kötüye gidecek. Sizin yorumlarınız nedir? Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu konuda, ahlaki çöküş konusunda sizce en tehlikeli sorunlar nedir? Sizce neden bunlar oluyor? Kaynağı nedir? Ve bu konuda kendinizce ne gibi önlemler alıyorsunuz veya almak istiyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.